50 rütbeye ulaşmanın en kolay yolunu öğrenmek ister misin? Hayır, iyi takım arkadaşlarıyla gir demeyeceğim. İşte bu videoda en kısa sürede 50 rütbeye ulaşabilmen için bilmen gereken her şeyi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Yeni kupa güncellemesiyle artık 1000 kupa savaşçı yapmak eskisine göre çok daha kolaylaştı. Eğer iyi takım arkadaşlarınız varsa normal oynayarak bile kasabilirsiniz. Ancak ben bu videoda çoğunlukla nasıl tek başınıza oynayarak kasabileceğiniz üzerine değineceğim. Her şeyden önce kasacağınız karakteri çok iyi seçmeniz lazım. Burada demek istediğim şey karakteriniz hem birebir savaşlarda güçlü olmalı hem de takımı taşıma potansiyeli olmalı. Mesela Surge, Frank, Squeak, Rico gibi savaşçılar az önce saydığım kurallara uyduğu için seçilebilir. Ancak Poco gibi taşıma potansiyeli olmayan bir savaşçı seçerseniz tek başınıza oynayarak kasmanız çok zor olur. Çünkü destekçi karakterler yüksek hasar vuramadığı için eğer takım arkadaşlarınız kötü oynarsa sizin taşıma olasılığınız olmaz. Eğer bu tarz savaşçıları kasacaksanız iyi bir takımla girmenizi öneriyorum. Şimdi ise oynayacağımız oyun modunu seçelim. Tek başınıza kasarken aslında her oyun modunda oynayabilirsiniz ve çoğu oyuncunun tercihi hesaplaşma ve savaş topu oluyor. Ama eğer daha hızlı kasmak istiyorsanız çoğunlukla karakterinizin en iyi olduğu oyun modunu seçmeye özen göstermeniz lazım. Mesela Chuck, Melody gibi karakterler kasacaksanız soygundan başka seçeneğiniz yok. Veya Surge, Kit kasarken de hesaplaşmada oynarsanız daha kolay kazanabiliyorsunuz. 3'e 3 modlarda tek başına kasmaya çalışan herkesin şikayetçi olduğu tek bir şey var. O da kötü takım arkadaşları. Karakter seçiminizi yaparken taşıyan karakterler almaya çalışın dediğimi hatırlıyorsunuzdur. İşte bunun sebebi buydu. Siz isteseniz de istemeseniz de tek başınıza kasmaya çalışırken illaki kötü takım arkadaşlarıyla karşılaşacaksınız. Maalesef buna yapabileceğimiz çok bir şey yok ama eğer siz aldığınız karakterle taşıyabiliyorsanız takımınıza kötü takım arkadaşları gelse dahi bu sizi çok da etkilemeyecek. Ama eğer 3'e 3 modlarda düzgün kazanamıyorsanız işte o zaman hesaplaşmada kasmanız lazım. Bu modda takım arkadaşlarınıza bağlı olmadan kazanabildiğiniz için çoğu kişi hesaplaşmada kupa kasmayı tercih ediyor. Aslında bu modda 50 rütbe yapabilmek için bilmeniz gereken sadece 2 tane kural var. Eğer bu kuralları her maç uygularsanız hesaplaşmada 50 rütbe yapmak 3 ve 3'lerden daha kolay. Bu kurallardan ilki asla birinci olmak için oynamamak. Aslında bu hesaplaşmanın altın kuralı gibi bir şey. Eğer birinci olmak için oynuyorsanız mantıken kasabildiğiniz kadar yük kasacaksınız ve bunun sonucunda kendinizi riske atmış olacaksınız. Böyle olduğunda da düzenli maç kazanamadığınız için kazanma serisi oluşturamayacaksınız. İşte bu da bizi ikinci kurala getiriyor. Asıl amacımız kazanma serisi biriktirmeye çalışmak. İşte burada sabrınız çok önemli. Çünkü kazanma serinizi yükseltmek için her maç düzenli olarak ilk 4'e girmelisiniz. Aslında iyi bir hesaplaşma oyuncusu normal oynayarak da her maç düzenli olarak ilk 4'e girebilir. Ancak eğer hesaplaşma modunda deneyimsizseniz işte o zaman pusmanızı öneriyorum. Pusmak çoğu kişiye sıkıcı gelebilir. Bence de öyle. Eğer pusmak istemiyorsanız bol bol hesaplaşma oynayıp bu modda deneyim kazanmalısınız. Bunun sayesinde hangi savaşlara girmeyi bilip gerektiği zaman sabırlı olmayı öğrenirsiniz. Tabii sabırlı oynayın derken hiç yük almayın demiyorum. Hatta burada farklı bir taktik devreye giriyor. Her maç en az bir yük almaya çalışın ki maçtaki herkes yükünüz yok ve çok güçsüzsünüz diye size odaklanmasın. En az bir yükünüz varsa çoğunlukla size saldırmamayı seçiyorlar çünkü. Doğru oyun modunu seçmeyi öğrendiğimize göre şimdi gelelim nasıl oynamanız gerektiğine. Aslında 800 kupaya kadar herhangi bir özel taktik bilmenize gerek yok. Dümdüz oynasanız bile 800 kupaya kadar çoğu maçınızı kazanabileceğinizi düşünüyorum. Ama iş bu kupadan sonra biraz zorlaşmaya başlıyor. Çünkü 800 ile 1000 kupa arasında rakibe genellikle iyi oynayan oyuncular atıyor. İşte seçtiğiniz karakterin etkisini en çok bu kupa aralığında göreceksiniz. Bu kupalarda size tek önerim takım arkadaşlarınızın nasıl oynadığına bakmamanız olur. Çünkü kötü takım arkadaşı dediğimiz kişiler genelde bu kupa aralığında oluyor. Sizin tek amacınız oyunu kazanmak için oynamanız olmalı. Maçı kaybetseniz bile eğer yıldız oyuncu siz olursanız kafanıza takmayın. Çünkü hepimize bazı maçlar aşırı kötü takım arkadaşları atabiliyor. Ama şunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Eğer takımda en çok ölen kişi sizseniz muhtemelen kaybetmenizin nedeni de sizsiniz. İşte burada maç tekrarına bakıp neyi yanlış yaptığınızı analiz etmenizi öneriyorum. Eğer sürekli olarak kötü oynuyorsanız da belki seçtiğiniz karakter size göre değildir. Daha kolay bir karakter alıp onunla kasmaya çalışın. 950 kupaya ulaştığınızda da işte işin en zor kısmı burası. Son 50 kupada aşırı dikkatli oynamanız gerekiyor. Ama eğer buraya kadar gelebildiyseniz devamında yapabileceğinizi düşünüyorum. Fark ettiyseniz şimdiye kadar hep tek başınıza nasıl kasacağınız üstüne değindim. Ama eğer size yardımcı olacak güçlü bir takımınız varsa bu süreç çok daha kolaylaşıyor. Eğer şimdiye kadar saydığım her şeyi kusursuzca uygulayabilmeyi başarabilirseniz bundan sonraki savaşçılarınızda da 1000 kupa kasmanız çocuk oyuncağı olacak. Videonun başında da dediğim gibi her zaman seçtiğiniz karakterin en iyi olduğu oyun modunda kasmaya çalışın. Ama her oyun modunda kazanabilmeniz için de hepsinin ayrı ayrı taktiklerini öğrenmeniz lazım. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak bu konu üstüne hazırladığım detaylı rehberi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.